Merhaba, hepiniz Öğle Yememiş TV'nin Yol Gösteren Söyleşiler programına hoş geldiniz sayın izleyicilerimiz. Bugünkü konuğumuz Jenny Molendik Divleli. Kendisi İslam'a Hicret adlı sohbetimize dahil olacak. Öncelikle ben kısaca kendisini tanıtmak istiyorum. Jenny Molendik Divleli, Kanada'da dünyaya geldi. Üniversite eğitimini işaret dili tercümanlığı üzerine yaptı. Üniversite yıllarında hayatın anlamını bulma konusunda bir arayışa giren konuğumuz, bu arayışın sonunda 14 Mayıs 2016'da Müslümanlığı seçti. Bu süreçte Sami Divleli ile evlilik kararı alarak 2012'de Türkiye'ye yerleşti. Çok da iyi etti. Bir yandan İngilizce öğretmenliği yapan kıymetli konuğumuz aynı zamanda 5 çocuğuyla birlikte sosyal medya hesapları üzerinden bilgilendirici ve hidayet konusunda rehberlik faaliyetlerini sürdürmekte. Hoş geldiniz Cena Hanım. Hoş bulduk. Beni davet ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Asıl Biz siz teşekkür ederiz. Sizi burada görmekten çok mutluyuz. Teşekkür ederim. Biz bir şeyler anlattık sizinle ilgili ama pardon özür dilerim. Biz sizinle ilgili bir şeyler anlattık ama kısaca sizde böyle eklemek istediğiniz, bizim yanlış söylediğimiz ya da eksik söylediğimiz bir şeyler varsa sizden de dinlemek isteriz. Evet, teşekkür ederim. Ya yok ya bayağı maşallah benim hayatım falan da tanıyorsunuz. Dediğiniz gibi ben Kanada'da doğdum, büyüdüm. Benim ailem Hristiyan bir aile. Üniversiteye giderken ben Müslüman oldum. Böyle bir fikrim, yani böyle din değiştirmeyi, böyle bir fikrim hiç yoktu, aklıma hiç gelmedi. Böyle İslam araştırmaya başladım ama farklı bir sebep için. Yani üniversiteyi araştırmak için. Hamdine ondan sonra Müslüman oldum. Müslüman olduktan sonra evlendim. Biz eşimle beraber 5 yılda Kanada'da yaşadık. İlk çocuğumuz orada doğdu. İkinci de orada doğdu. Sonra karar verdik. Biz Müslüman bir ülkede yaşamak istedik. Hamdülillah Türkiye'yi seçtik. Biz buraya geldik. Ve hamdülillah ondan ya artık 10 yıl oldu. Ve son yıl dediğiniz gibi daha sosyal medyaya biraz daha aktif olmaya çalışıyorum. İnşallah böyle hem de İslam din ve biz nasıl yaşıyoruz ve gençlerimiz için inşallah böyle anlatmaya çalışıyorum. İnşallah öyle bir fayda eder inşallah. İnşallah. Çok teşekkür ederiz çalışmalarınız için de ayrıca. Teşekkür ederim. Evet. Konu Instagram'dan da açılmışken ben şunu sormak istiyorum özellikle. Yani Instagram'daki paylaşımlarınızı takip ediyoruz. Hep böyle sizin Müslüman kimliğinizi görüyoruz. Ama şunu da çok merak ediyoruz. Sizi hocam çok güzel bir şekilde anlattı. Kısaca siz de değindiniz. Sizin hayatınızı ben şöyle iki kısma ayırırsam böyle Müslümanlığı seçtiğiniz bir kısım var ve bunu siz sosyal medyada çok güzel bir şekilde yansıtıyorsunuz. Ama Jenny Hanım öncesinde ne yapıyordu? Nasıl bir din anlayışı vardı? Neye inanıyordu? Bunu detaylıca sizden duymak istiyoruz açıkçası. Ki mesela sizin de o dönemde Müslümanlık için böyle ön yargılarınızın olduğundan bahsetmiştiniz. Aynı şeyler bizde de var. Yani bizde de var derken mesela Hristiyanlıkta şunu biliyoruz. Baba, oğul, kutsal ruhtan oluşan üçte birlik denilen tek tanrı inancı var. Onun dışında bozulmuş olan bir kutsal kitap var. Onun dışında kendi içinde mezheplere ayrılmış bir din var. Biz sizden bunu öğrenmek istiyoruz. Jenny Molendik İslam'ı seçmeden önce nasıl bir Hristiyandı, nasıl bir inanışı vardı? Bunu detaylıca sizden öğrenebilir miyiz? Tabii. Dediğim gibi benim ailem Hristiyandı. Hala Hristiyanlar. Ve biz böyle aktif bir Hristiyan aile. Mesela küçükken tam hafta sonu pazar günü biz beraber kiliseye gittik. Ve küçükken mesela genç Hristiyan mesela sohbet grup, genç grup, kitap grup falan da öyle bir şeyler vardı. Ondan sonra gerçekten ben çok aktif olmaya başladım. Genç yıllar ben bir kamp, Hristiyan kamp, tam yaz kampta orada çalıştım diğer gençler için ve gönüllülük olarak ona yardım etmek için. Ondan sonra lisedeyken bize o lise yıllar sürekli böyle bütün hafta sonu
sürekli bu Hristiyan sohbetlere gittim ve Hristiyan üniversiteye bile gitmeyi düşündüm. Ya o kadar aktif böyle bir genç oldum Hristiyanlık ile. Ondan sonra annem ve babam boşandı. Aynı zamanda ben üniversiteye gittim başka bir şehirde. Ve herhalde yani böyle benim hayatım geçtim olaydan ve hem de böyle genellikle o 20 yaşında, 19, 20, 21 yaşında falan, zaten gençler genellikle farklı bakış, farklı düşünüyorlar falan da böyle ya benim tercihim böyle ve başka arkadaşlarım da aynı şekilde bir şeyden geçtiler. Ben üniversiteye gittiğim zaman ben biraz dinden ayrıldım. Ya artık ya kiliseye gitmedim. Hem de ya inanç hala vardı. Mesela ben ya sorsaydınız ben diyecektim ya ben Hristiyan ya tabii ki Tanrı var falan da İsa Aleyhisselam ya böyle ben ya o Tanrı'dır yani öyle bir şekilde bir şey falan söyleyecektim ama ya kiliseye gitmek istemedim. Başka şeyler falan da başka yerler falan da gitmek istedim. Ve bu başladı. Mesela başka bir yani inanç bakış, din bakış değil. Yani daha mesela Budizm tarzları ya da e, e, mesela Yani bir arayış içerisindeydiniz. Hani bu Hristiyanlık değil de hani belki Müslümanlık, belki Budizm, hani bir arayış, diyorsunuz ya hani üniversite yıllarında hani bir imanımda, inancımda bir eksiklik olduğunu fark ettim. Bunu nasıl fark ettiniz? Hani neydi o yani? O anda ya ben fark etmedim. Sadece farklı bir bakış, daha genel bir bakış falan da sanki istedim. Mesela her şeyin bir ruh var, ya ağacın bir ruh var, dünya dağların bir ruh var, insanların farklı falan da şeyler yaşadığı yerler. Gibi. Ya böyle bir yola geçtim diyebilirim. Ondan sonra ya, üniversite 2. ya da 3. yıl benim dedem vefat etti. Ve o aynı zamanda üniversitede bir tane gönüllülük program vardı. Orada gönüllülük yapıyordum. Ve kaç hafta için ben okula gitmedim, üniversiteye gitmedim. Ve dedem vefat ettikten sonra ben karar verdim, ben kiliseye dönecektim. Yani ben inanç tekrar bulmaya çalışmak istedim falan da. Biraz daha dindar olmak istedim çünkü dedem biraz dindardı ve falan. Ve sonra o aynı gönüllülük programda bir tane Müslüman vardı. Ve bana bir tane e-mail yazdı ve bana sordu falan nasılsın, nasıl gidiyor dedin vefat ettikten sonra iyi misin falan da ve ya Allah'tan gerçekten ben herhalde ben inanç tekrar bulmaya çalışacağım kiliseye gideceğim böyle bir cevap verdim. Sonra cenazeden sonra ben üniversiteye döndüm çünkü cenaze başka bir şehirde oldu. Ve bir gün biz din konusu konuştuk. Ve ondan sonra ben öğrendim bu kişi Müslümandı. Ve daha önce ben İslam'ın hakkında hiçbir şey bilmedim. Ve çok şaşırdım. Çünkü sonra ben öğrendim yani bu insan Müslümandır ve ben o zaman da mesela İslam nedir ben hiç bilmedim ya da hepsini yanlıştır. Hepsini mesela ya terörist ya da agresif cihad öyle o şekilde şeyler falan da düşündüm. Çünkü benim tercümüm hep televizyondan ya da internetten, haberden ve hepsini çok olumsuz. Ve yanımda böyle bir çok kibar, çok samimi, çok yardımseven, böyle saygı duyan böyle bir kişi vardı ve çok şaşırdım ve dedim ya demek ki ben biraz yanlış bildim. O zaman ben araştırmam lazım ama dini değiştirmek için değil. Ben hiç öyle niyetim yoktu. Ben çünkü ya hayatımda çok mutlu bir Hristiyan oldum ama üniversite için ben işaret diye tercümanlık çalışıyordum, okuyordum. Ve tercümanlık için çünkü biz hiç bilmiyoruz nerede tercümanlık yapacağız. Belki bir günde cami bile olabilir ya da doktorda ya da başka bir yer. O zaman o niyetle ben dedim tamam ben araştırmam lazım. Çünkü belki bir gün bir camide tercümanlık yapacağım. O zaman doğru bir tercümanlık için bu dini biraz tanımam lazım. Peki pardon yani oraya raddeye gelene kadar o dediğiniz araştırma sürecine gelene kadar kendi dininiz içerisinde
Hristiyan jeni olarak hiç böyle Hristiyanlıkla alakalı ya bu benim mantığıma oturmuyor ya da şu biraz tuhaf dediğiniz kafanızı kurcalayan bir şeyler olmuş muydu hiç? Ben karar verdim, biraz araştıracağım. Ocak oldu. Sonra Ocak'ta böyle karar verdim, bir kitap aldım, araştırmaya başladım. Ondan sonra başka bir Suriye aile tanıştım. O Suriye aile bana bir tane İngilizce Kur'an bana verdiler. Ve onu okumaya başladım. Sonra ya böyle okumaya başladım. Sonra beni davet ettiler, bizimle camiye gel falan da bakalım falan da ne düşünüyorsun, bizim ibadet yerimiz falan görsün falan böyle söylediler. Sonra ona böyle bence bir ay sonra ben bir dua ettim. Çünkü gerçekten süper bir Müslümanlar, ya süper diyorum ya karakter olarak, tabii ki onun ibadetler falan da o Allah biliyor ama ya çok iyi bir insanlar falan da, hem de Kur'an okumaya başladım ve sonra ben kafam biraz ya karıştırmaya başladı ve bir akşam bir dua ettim ve dedim, Allah sen kimsin? Bana bir doğru yol göster. Ya Hristiyan için ya da İslam için ya bana göster. Ama ya bu dua neden yaptım? Çünkü e, ya tabii ki çünkü cevap istedim ama aynı zamanda böyle bir eski hayatım, böyle Hristiyan hayatım böyle büyüdüm. Ama yanında çok güzel insanlar var ve onlar diyorlar bizim dinimiz doğru. Ve ben böyle düşündüm, yani ikisi nasıl olabilir? Yani ben öğrenmem lazım, yani bunu hangisi doğru öğrenmem lazım ve o zaman o gün o dua ettim. Ve ondan sonra ya gerçekten Allah benim ya her şeyi çok net gösterdi. Ve sonra mesela böyle okurken, araştırırken sanki direkt benim kalbime dokundu. Ve Hristiyanlıktan ya, artık çok büyük sorular falan geldi ve hiç rahat hissetmedim. Ve özellikle peygamber konusu, mesela İsa, çünkü ya tam Hristiyan tarih için böyle peygamberler falan var, sonra İsa Aleyhisselam geliyor ve ben Allah'ım, ya ben Tanrıyım yani ve ya çok tuhaf geldi bana. Ya böyle mantık olarak dedim ya neyden, hem de nasıl Allah ya baba falan var ama aynı zamanda İsa Aleyhisselam var, aynı kutsal ruhu da var ya. Ve diğer peygamberlerden ne fark var ve gerçekten hiç mantıklı gelmedi. Sonra ama özellikle Kur'an okurken ben bunu çok dikkatimi çektim. Yani Allah diyor ya benim sözlerim ben kurutacağım. Yani bu ve gördük, yani Kur'an 1400 yıl için hiç değişmedi. Hem de eğer Kur'an artık dünyada değilse, yani o kadar hafız varsa var ki ya Allah'ın sözleri devam eder. Ve Hristiyanlıkta aynı böyle inanç var. Ya Tanrı'nın sözleri korur ama artık ya biz gördük ya din çok değişti. Yani onun orijinal İncil falan da yok. Ben onu öğrendikten sonra gerçekten çok büyük bir soru işaret geldi benim için ve böyle aylar sonra o mantık ile ve o artık çok araştırdığım ve soru işaretler falan vardı. Bir tane randevu aldım. Bizim üniversite kampüsümüzde bir tane Hristiyan hoca vardı. Ve ona bir randevu aldım ve dedim bak böyle sorularım var. Özellikle İncil için, özellikle peygamberlerin için falan da. Ve eğer siz cevap vermiyorsunuz herhalde ben dinimi değiştireceğim. Ve o adam o günde de yani bu inançtır. Yani sen sadece inanmaya gerekiyorsun. Yani yüz böyle bir şey yok. Yani bu inanç. Ve o kadar üzüldüm ki çünkü ben ona gittim, söyledim dinimi değiştireceğim. Ama hiç cevap vermedi. Yani böyle net cevap vermedi. Ve hamdülillah yani böyle onu olduktan sonra, o olaydan sonra gerçekten ben düşündüm, tamam ben o dua ettim o gece, yani dua ettim sanki Allah böyle bir cevap verdi ve aynı hafta sonunda bir konferans vardı, Müslüman bir konferans, İslam konferansı. Orada bir hoca vardı, aynı soru onu sordum ve elhamdülillah o konferansta Müslüman oldum ve dediğim gibi yani ben hiç beklemedim ama elhamdülillah bir samimi güzel bir niyetle dua ettim
araştırdım ve Allah doğru yol gösterdi beni. Yani benim öyle niyetim yoktu. Elhamdülillah. Bölüyorum ama konferanstan bahsettiniz. Ben araştırırken de dinlemiştim bunu sizden. Mesela o konferanstayken o kişi size şunu söylüyor. Hani kelime-i şehadet getirip hani o anda Müslüman olmanızı istiyor ve diyor ki hani yani kaza yapabilirsiniz. Hani bunun bir garantisi yok. Hani kelime-i şehadet getir. Siz o konferansta Müslüman oldunuz mu? Ben bunun cevabını alamadım sanki o izlediğim şeyde. Hani bu sözlerin üzerine hemen Müslüman oldunuz mu yoksa aradan biraz daha zaman geçti mi? O konferans konferansın ilk gecesi Cuma gece. O zaman o ilk Cuma gece Abdurrahim Green o konferans hocası İngiltere'den geldi. O da sonra Müslüman oldu. Evet. Sonra o gece ben onunla saatlerce konuştum. Bütün sorular aynı Hristiyan hocaya sordum. Sorular ben ona sordum. Ve Ne sormuştunuz Jenny Hanım? Yani mesela o Hristiyan din adamına sorduğunuz soruların aynısını kendisine de sordum dediniz. Mesela kendisinden Hristiyan din adamından bir cevap alamamışsınız. Demek ki yani ben şunu düşünüyorum. Demek ki konferansı veren beyefendiden bu soruların cevaplarını alabilmişsiniz. Sizin aklınızı karıştıran ona sorup da cevap alamadığınız sorular neydi? Ya özellikle Hristiyan tarih olarak şeyler. Mesela çünkü dedim gibi bir original İncil yok. Ve hem de çok versiyonlar farklı. Evet. O zaman ve İsa Aleyhisselam'da İncil'de ben I am God, ben Tanrıyım öyle bir cümle hiç yok. O zaman o anlam nereden geliyor? Ve özellikle bu inanç mesela çünkü bu biraz Hristiyan tarihe bağlı ama mesela İncil iki ne diyorum section parçalar falan var. Old Testament ve New Testament. Ve New Testament İsa Aleyhisselam'ın hayattan sonra, onun doğuştan sonra. Ve özellikle o ilk 4 tane bölümler sureler diyebilirim yani Matthew, Mark, Luke, John onlar sahabe isimler. Ve mesela ben tam küçükken buna inandım. Böyle o sahabeler kendi yazdılar. Ama ben ondan sonra bunu öğrendim. Aslında öyle değildi. Yani yıllarca generation sonra çok generation farklı sonra başka bir kişi yazdı. Ondan sonra o isim koydu. O zaman mesela o hikayeler veya ayetler falan da böyle first tek first bir kaynak. Yani ve ondan nasıl seçtiler, nasıl doğrusu, nasıl sureler nasıl seçtiler. Ondan sonra mesela bunu öğrendim. Bir tane Council of Nicaea, bir tane büyük bir yıllarca sonra falan da tarih bir tane konferans vardı ve bir Hristiyan önemli kişiler falan o da oturdu ve seçti. Hangi sureler İncil'e geçecekti falan böyle bir seçtiler. İnsanlar seçtiler. Evet. Ve siyaset olarak böyle bir sebep vardı, mantık vardı ve hepsini onu sonra öğrendim. Ve mesela o gece ben onu sordum ve o İncil ile alakalı sorular falan da ve hepsini adam cevapladı. Ve bunu dedi bak bu böyle bir Müslüman bakış değil. Mesela bir Hristiyan üniversiteye gidersen böyle bir Hristiyan tarih kitap bakarsan aynı şekilde bir şey falan yazacak ve çok şaşırdım. Hem de çok üzüldüm çünkü ben düşündüm ben tam hayatım ben Hristiyanım. Ama bu bilgi falan bilmedim. Ben hep böyle bir Matthew, Mark, Luke, John böyle bir 4 sahabe diye falan da İsa Aleyhisselam'ın sahabe böyle kendi yazdılar diye inandım ama öyle değildi ve bu şekilde bir şey falan vardı tarih alakalı. Sonra çünkü hamdülillah Abdurrahim Green o konuyu bayağı araştırdı. Çünkü o da daha önce farklı dine aitti. Pardon. Sonra o akşam sohbet ettikten sonra soru sorduktan sonra ben o ve kaç kişi falan da bir yere bıraktım. Sonra o soru sordu. Dedi tamam sen Allah'a inanıyor musun? Dedim evet tam hayatımda böyle Allah var, Tanrı var falan ona inancım vardı. Onun sorun yok. Sonra o bana dedi Peygamber Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem son peygamber falan ona inanıyorsun. Ve İsa Aleyhisselam da Tanrı değil o da inanıyor musun? Dedim evet o mantıklı yani herhalde öyle doğru falan dedim. Sonra o dedi tamam git abdestini al ve şehadet vereceksin Müslümansın öyle dedi. Arapça olarak söyleyecektim.
Sonra dediğin gibi ya olmayacak, nasıl öyle bir şey olabilir, ben düşünmem lazım. O yani çünkü hiç kimseye söylemedim yani arkadaşlarım neydi, ailelerim falan da böyle bir şey düşünmüyordum. Çünkü böyle niyetim yoktu ilk. Ondan sonra ben anladım böyle Müslüman olursam ya herkes ya çok zor olacaktı, çok olumsuz olacaktı. Hem de Tepkilerden biraz çekindiniz. evet, çok korktum. Hem de buna his vardı yani çünkü eski Hristiyan hayatımda mesela ben bazen tamam ben kiliseye gittim hafta sonu da böyle inancım vardı ama böyle güzel bir Hristiyan böyle yaşamadım yani. E, böyle hafta sonu kilise, hafta içi partiler şeyler falan. Ve böyle bir Müslüman olmak istemedim. Ve dedim bak ben inanıyorum bu Allah'sızdır. Kesinlikle ona inandım. Ve dedim eğer böyle inancım varsa o zaman ne yazıyorsa içinde o da yapmam lazım. Çünkü o da olansız. O zaman ne kadar özellikle tesettür için falan da ben ben hepsini yaşamak istedim. Ben doğru yapmak istedim. Ve çok korktum çünkü dedim eğer Müslüman olursam tabii ki o günde başörtü takacağım. O zaman herkes anlayacak. Ben dinim değiştirdi. Nasıl olacak? Yeterli gücüm falan yoktu. Öyle hissettim. Sonra o dedi ama belki eve dönerken bir kaza olursa böyle öleceksin falan da o zaman hiç bekleme bir şekilde bir şey söyledi. Ama yani elhamdülillah ben dedim bu konferans 2 gündür. Son günde aynı hissedersem inşallah Müslüman olacağım bir söz verdim. O gün çıktım ve arkadaşımla gittim. Anlattım böyle araştırmaya başladım böyle aylarca İslam'ı araştırıyorum. Hatta eşinize galiba mektup yazıyorsunuz orada. Hani o zaman daha arkadaşsınız. Evet. O süreçte mi oluyor bu? Evet, o zaman da eşim bir yıl önce mezun etti. Farklı bir şehre taşındı. Ve çünkü o da ilk Müslümanla tanıştım ve ona soru sordum ve sonra ben ona bir tane e-mail yazdım. Dedim çok teşekkür ederim sizin desteğiniz için. Size haber vermek istiyorum. Herhalde ben Müslüman olacağım. Ben de bu hafta sonu böyle bir konferans var. Herhalde Müslüman olacağım. Ve Hristiyan, ateist arkadaşlarım, en güzel arkadaşlarım, en yakın arkadaşlarım falan onlara gittim, anlattım. Böyle, bu son aylar böyle falan vardı. Herhalde Müslüman olacağım. Elhamdülillah yani o iki tane arkadaş kaybetmek için çok korktum. Ama elhamdülillah beni bırakmadılar. Hem de destek ettiler. Ya, Evet. Ne kadar güzel. güzel. Evet, elhamdülillah. Ve ona biraz güç verdi beni ve sonra o 14 Mayıs pazar gün o konferansta Müslüman oldum elhamdülillah. Ya Hı-hı. çok güzel. Bu arada tesettür içinde siz bir giriş yaptığınızda bu konuda sorular da geliyor. Siz mesela ilk önce tesettüre girmekte hatta ben de okumuştum. Hani konferansta da söylüyorsunuz hani tesettür konusunda hatta hani evet Müslümanlığı kabul edeceksiniz ama hani tesettüre de girmeyi pek düşünmüyorsunuz başta. Bu da şimdi şundan dolayı bir de hani tesettür biraz da ben Müslümanım kimliğini ortaya koyan bir obje. Hani sormuşlar, tesettüre bakış açınız ve size hissettirdikleri nelerdir? Hani hissiyatınızı bu konuda öğrenmek isteriz açıkçası. Ya dediğim gibi yani ben kesinlikle Kur'an doğru ve Allah'ın sözüdür falan ona inandım ve böyle araştırırken ben çok korktum bu tesettür konusu için çünkü ben Kanada kültür olarak o doğa kültür olarak yani güzelliği mesela bir yere gidiyorsun böyle televizyonda haberde falan da derginin üstünde böyle kadınlar çıplak kadınlar falan da çıplak diyorum ama mesela neler giyiyorlar falan makyaj saçları o zaman bizim güzelliğimiz sanki bizim vücudumuzdan yani öyle bir kültürle büyüdüm. O zaman böyle bir hissim vardı yani hem de eğer tesettürlü ve böyle kıyafet giyersem o zaman nasıl güzel hissedeceğim. Onun korku vardı. Aynı zamanda diğer İslamofobik tarzdan yani çünkü
Ben çok korktum ya böyle tesettür ya kullanırsam ya başörtü falan da dışarıya çıkarken ne olacak? İnsanlar ne Saldırıya diyecekler? maruz kalma korkusu da var aynı Ya zamanda. çünkü aynı zamanda ya çünkü insanlar bir şeyler söyleyecek ve sürekli onlar cevaplamak istemiyorum ya da sürekli ya benim özel hayatımda neyden anlatmam lazım ve kesinlikle sorular falan olacak. Yeterli gücüm var mı? Ya o korku vardı ikisi. O zaman Müslüman olmadan önce ben düşündüm tek Müslüman olacağım ama başörtü takmayacağım ama o kabında böyle rahat olmadım çünkü dediğim gibi yani ben ya, bu Allah'ın sözü nasıl kabul etmem? Yani ben diyorum ya Allah sana inanıyorum ama sen ne diyorsun ben ya yapmam. Öyle ona gerçekten hiç rahat olmadım onun için. O zaman bu dua ettim Müslüman olmadan önce. Ben dedim ya Allah bu konu için gerçekten gücüm yok. Yardım etmezsen o zaman ya ben yapamam. Yani çünkü gerçekten çok zor ve lütfen benim kalbim yumuşat bunun için çünkü yeterli gücüm yok. Bilmiyorum ya senin için istiyorum ama aynı zamanda ya nefsim çok güçlü. Yardım et, kalbim yumuşat bu konusu için. Ben de böyle dua ettim ve elhamdülillah ya özellikle arkadaşlarımla konuştuktan sonra mesela böyle Müslüman olduktan sonra hala arkadaşım olacak böyle bilgim vardı. Elhamdülillah yeterli oldu ve Müslüman olduğum günü başörtü kullanmaya başladım. Nasıl Çok hissettim? güzel. Ya elhamdülillah aslında ya Müslüman olmadan önce ben çok aktif bir feminist falan oldum ve dediğim gibi yani böyle ya bizim ya Kanada kültürü, Amerikan kültürü, Doğu kültürü ya böyle kadının güzelliği sanki ya onun değer ona bağlı ve ona ben reddetmek istedim ya böyle kabul etmek istemedim yani çünkü bizim ya bizim ya karakter ve zeka yani zeki yani böyle akıldan yani öyle ya biz insanız yani öyle böyle bir et parçası değil yani öyle bir fikrim var. Ruhu olan bir canlı. Evet ve aslında ya İslam ve tesettür ya o fikre çok yakın gerçekten yani çünkü ya o zaman böyle ya onu düşünürken dedim ya aslında ya bu hamla yani bu ne diyor ya bu diyor ya ben değerliyim ya ben Allah'a inanıyorum. Ben bir Müslümanım ve ya benimle konuşacaksın ya benim vücuduna bakmayacaksın şeyler falan olmayacak. Ve hamdena ya o mantıklı falan da ya sürekli onu hatırladım. Kolay oldu mu? Ya kolay olmadı tabii ki yani herkes ben üniversitede çalışıyordum, başka bir yerde çalışıyordum. Bizim şehrimizde çok az Müslüman vardı. Aynı zamanda ya benim gibi convert yani sonra Müslüman oldu. Böyle beyaz kişi falan da oldu çok az vardı. O zaman da ya çok terör atak vardı. O zaman sürekli olumsuzluk vardı haberde. Ya çok korktum ya çok zor oldu. Ailemde rahat olmadı. Mesela onların şehre gittiğim zaman daha zor oldu. Çünkü daha az kişi vardı. Herkes beyaz, herkes Hristiyan. Ve o zaman mesela annemle sokak yürürken tabii ki annem de rahatsız hissetti. Çünkü yanında böyle bir kapalı bir Müslüman kız vardı. Ya onlar için de zor oldu. Tabii ki ama aynı zamanda ya ben hep öyle düşündüm ya Allah ve İslam daha doğru yani ve daha önemli ve bu hayat çok kısa o zaman inşallah ya Allah için yaparım yani çünkü inşallah ya çünkü zor bir ibadettir ama sevap çok sevap çok büyük Karşılığı çok inşallah. daha büyük. Ben sizin söylediğiniz şeyleri çocuklara anlatırken, yani daha doğrusu Musab bin Umeyr'i anlatırken hep buna dikkat çekmeye çalışıyorum. Yani o dönemin gençlerinin hepsinin hedeflediği şeye sahipti. Çok yakışıklı, çok popüler, çok zengin bir aileden gelmiş. Hani Peygamber Efendimiz o vefat edince diyor ya, hani bir bakanın dönüp tekrar baktığı Musab diye ifade ediyor Musab bin Umeyr'i. Ancak o kadar varlık içerisinde herkesin hayal ettiği hayatı yaşarken o çok daha farklı bir hayatı tercih ediyor. Ve
şunu söylüyorum ben de çocuklara. Demek ki zaten elinde olan şeyden daha kıymetli olan bir şey vaat etmiş Allah ona. Bugün gençlere baktığımızda da özellikle işte Hristiyan kültürün çok fazla anlatıldığı, işte dizi ve filmlerin gençlerde çok fazla izlenilmesi, sizin de az önce söylediğiniz yani pazar günü kiliseye gidip hafta içi partiler. Hani genelde hep böyle bir hayat anlatılıyor ya. Belki de bizim gençlerimiz buna çok özeniyor. Yani evet Allah var ama ben onun sorumlu olmak istemiyorum. Çünkü gencim. Bir kere genç oluyorum ve bunu sonuna kadar yaşamak istiyorum. Fikri oluşmaya başladı. Biraz daha nefse yönelik bir istek oluyor bunlar. Peki aslında bu kadar çok özenilecek bir şey var mı? Ya da gençlerin bu kadar özendiği bir hayatı elinizin tersiyle itmenize sebep olan şeyi birazcık daha anlatabilir misiniz bize? Ya ilk herhalde bunu söylemek istiyorum. Çünkü bazen ya böyle Hristiyan kültürü söylediniz ama aslında ya böyle ben anlattığım şeyler aslında Hristiyan kültürü değil. Yani bazen biz ya din ve kültürü aynı şey birbirine bağlıyoruz ama e, ya benim yaşadığım hayatı ve hem de ya çoğu tanıdığım Hristiyanların yaşadığı hayatı mesela nasıl hayatı yaşıyorlar ya o Hristiyanlığa bağlı değil o daha Western culture yani American kültürü ya Kanada kültürü falan ona bağlı. Çünkü aslında Hristiyan kültürü yani ya Hristiyan kültür demek istemiyorum. Hristiyan dini yani ve İslam dini birbirine çok benziyor. Gerçekten. Ya farkı nedir? Ya tabii ki ya monoteizm Allah yani çünkü biz Müslüman olarak ya tabii ki İsa Aleyhisselam Allah olarak kabul etmiyoruz. Ve Peygamber Muhammed Allah Aleyhisselam'dı. Ama mesela diğer şeyler günahlar ya mesela günahlar genellikle aynıdır. Mesela hafta sonu da böyle gidip parti yapmak şeyler falan da ya da o da bilmiyorum ya Hristiyan kültürü olarak yani böyle İncil de ona kabul etmez diyebilirim. Ama çünkü ya o göre şeyler falan da kabul ediyorlar ve maalesef ya Türk ya da ya Türk Müslümanlar diyelim çünkü ben Türkiye'de yaşıyorum. Onlar o kültür dine bağlıyorlar. Mesela Hristiyanlık'a bağlıyorlar ve o yanlıştır. Sonra o düşünüyor, ne kadar güzel. Yani çünkü o ya Hristiyanlık ne kadar hoş, ne kadar güzel. Ben ya her şey yapabilirim. Yani öyle bir inanç oluyor. Ama aslında yani böyle e, yani İncil'de ve eğer ya Allah ya da İsa Aleyhisselam böyle ona ne istiyor ya onun takipçiler için ya böyle bir hayat değil. Ama bunu diyebilirim yani çünkü biz bazen bizim tarafımızdan ya söylemek istiyorum bazen biz nasıl dini anlatıyoruz biz çok yanlış yola geçiyoruz mesela tabii ki çünkü çocuklarımız için korkuyoruz o zaman biz diyoruz mesela bunu yapma yani bunu yaparsan Allah kızar yani bu haramdır bunu yapmıyoruz bakmıyoruz izlemiyoruz yasak ona Allah kızar, Allah sevmez. Bunu yaparsan günah olur ve hepsini olumsuz taraftan anlatıyoruz. Aslında o günahlar, mesela Hristiyanlıkta o aynı şekilde şeyler genellikle günahtır ama ya belki ya başörtü hariç mesela ama ya da domuz et ve böyle bir şey ama çünkü nasıl anlatılıyor yani çünkü biz hep çünkü korumak için biz düşünüyoruz ya tamam o korkudan çocuğum ya yapmayacak ama aslında o çocuğumuzdan uzatıyor o zaman Bastırıyor sonra aslında. evet ve sonra o diğer şeylere bakıyor ve bak yapıyorlar ama aynı zamanda Hristiyanlar ve hiç kimse bir şey demiyor o zaman ya çok hoş ya o demek ki bu Hristiyanlık ama aslında yani o inanç yanlış bir yani çünkü ya doğru din değil ama aynı zamanda o Hristiyanlar mesela böyle ya hafta sonunda partiye gidiyorlar şeyler yapıyor neler içki içiyorlar falan da sonra yani o şeyler de doğru değil o ya İsa Aleyhisselam öyle bir şey falan da yap böyle demedi yani çünkü yanlış bakış var yanlış Evet. anlam var ve maalesef bizim tarafta biz nasıl bizim dinimizi anlattık ya da bazen yanlış oldu.
Ama çünkü mesela eğer Peygamber Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in onun hayatı bakarsak, mesela onu ilk İslam'a geldi, ondan sonra mesela ilk 13 yıl sadece Allah kimdir böyle Peygamberimiz anlattı. Allah Rahmandır ve tevhid olarak yani anlattı. Ondan ya kabul ettikten sonra kralları başladık ama biz tam ters oluyoruz. Yani bu Biz bunu hayatımıza geçiremiyoruz sanki aile evet, olarak. Evet Bahsediyorsunuz. ve mesela o yani çok ya bizim suçumuz yani onu demek istiyorum Evet. ama aynı zamanda ya çünkü o Hristiyanlar yani böyle hem de din doğru değil hem de ya nasıl yaşıyorlar o da doğru değil. Yani böyle ahiret için düşünmüyorlar. Yani düşünüyorlar ha tamam o zaman Allah beni affedecek. Böyle bir inanç var ya Bu tamam. Allah'ın affediciliği çok baskın olduğu için Hristiyanlık inancında. Evet. O yüzden hayatlarını dinlerine göre düzenleme gereği de duymuyorlar. Allah nasıl olsa affedecek. Tabii ki mesela çünkü öyle inanç var ya Hristiyanlıkta İsa Aleyhisselam vefat etti. O zaman o vefat etti ve cehenneme girdi ve onu bütün dünyanın günahları aldı. Onun üstünde ve ondan sonra cennete girdi. O zaman sadece o inanıyorsun. O zaman inşallah günahlarını Allah affeder. Yani böyle bir İşin inanç var. ödendi. Evet. O zaman ama ya gerçekten ya böyle çok mantıksız çünkü ya o zaman tam hayatta neler ondan sonra tamam buna inanıyorum ya böyle ya ama ya bence ondan mesela ben İslam'ı araştırırken İslam çok mantıklı geldi çünkü ben böyle ya gerçekten böyle otururken ve İncil okudum ya hem de Kur'an okurken dedim tamam nasıl öyle bir şey olabilir? Nasıl Allah onu kabul eder? Nasıl biz ya ben bir şey yaparsam benim suçum var ama aynı zamanda Allah affedebilir. Yani tamam ve öyle ya bilmiyorum ama çünkü bizim nasıl anlattık ve inanç bazen yanlıştır o zaman ondan yani. Evet. Bu arada izleyenlerimizden de soru var. Ben de bunu sormak istiyordum. Saadet isminde bir izleyicimiz sormuş. Hani Müslümanlıkta dua ederken ellerimizi açarak dua ediyoruz. Hı hı. Hristiyanlıkta da bu daha çok hani eli kapatarak dua etme. Hani dua ederken neler hissediyorsunuz ve dua etmek size ne hissettirmiş diye sormuş. Bir de ben şunu merak ediyorum. Mesela hissiyatınızı öğrenmek istiyorum. Hani Hristiyanlıktayken mesela dua ettiğinizde Allah'a kendinizi yakın hissediyor muydunuz? Çünkü burada şöyle bir şey var. 3'te birlik denilen bir inanç var. 3 tane tanrı var. Ama mesela Müslümanlıkta tek tanrı var. Hani elini açtığında Rabbim diye başlayabiliyorsun. Yani bir de sizde şunu fark ettim. Hani sürekli dua etmişsiniz ve sürekli duanızın da karşılığını aldığınızı hissetmişsiniz. Bunu yaşadığınız olaylara yormuşsunuz. Bu konudaki hissiyatlarınızı merak ediyorum açıkçası. İzleyenlerimiz de merak ediyor. Ben Hristiyan derken ya biz özellikle küçükken ben hep böyle ezberledim duaları ettim. Mesela uyumadan önce ya da yemekten önce sürekli aynı gün aynı dualar falan da öyle ettik. Ve genellikle mesela başka bir dua ya özellikle benim benim aynımda ya tabii ki eğer başka bir dua etseydim ya öyle zor anlarda yani başka sürekli benim ihtiyaç olan anlar ve bunu çok gördüm ya genellikle bu da çok ilginç geliyor aslında çünkü böyle Hristiyanlıkta böyle inanç var ya Baba İsa kutsal ruh ama genellikle dua ederken hep İsa Aleyhisselam'a dua ediyorlar. Yani yani tabii ki bu hepsine olabilir ama aynı zamanda ya bir tane seçiyorlar sanki ve ya, ilginç geliyor çünkü insanlara bir ya Allah böyle sanki öyle bir ihtiyaç var ve İnsanın fıtratında bile tek Tanrı'ya dua etme ihtiyacı var belki de ondan. evet aha ve bu da ya böyle o açık elleri ya sonra o noktada benim çok hoşuna gidiyor aslında çünkü hadis mi ya ama yanlış hatırlıyorum bak hadis mi ya da başka bir hoca böyle bir şey söyledi hadis değil sanki ama ya böyle diyor ya Allah ya açık biz ellerimizi açık koyuyoruz çünkü Allah o ellere ya böyle
boş indirmek içinden utanıyor. Yani öyle kesinlikle, çünkü Allah kimdir? Allah kerimdir. Yani Allah ya bize ya rızaktır. Yani o zaman biz neye soruyoruz? Özellikle mesela ben dua edersem Allah sen kerimsin, yani sen rızaksın. O zaman bana ver. Yani o zaman ya böyle mantıklı. Allah öyledir, öyle kendin sözünden falan söyledi. O zaman kesinlikle ona verir. Yani böyle inanç, böyle dua edersen o zaman inşallah Allah kesinlikle o ellerimiz ya bizim dualarımız falan da doldurur. Yani, ya çok hoş bir şey gerçekten ve böyle bir mantık ve samimi böyle niyetle dua edersek, ya eğer biz gerçekten biz Allah'ı tanıyoruz, yani biz Allah kimdir? Yani Allah sen gafırsın, yani beni affet. Yani o zaman İnşallah ya kesinlikle ya Allah seni affettir. Çünkü onu Allahsız. Allah diyor ya ben böyleyim. Sen sor, ben veririm. Yani çok hoş bir şey. O zaman ben ne zaman dua edersem ben özellikle son yıllar, yani çünkü Allah'ın isimler Hüsnullah daha okudum. Ezberlemeye çalışıyorum falan da. Benim dualarım daha hissedebilirim. Çünkü artık sanki ya Allah kimdir ben daha iyi anlıyorum. Çünkü ya önce hem de Hristiyanlıktan hem de ilk yeni Müslüman olduğumdan ben ya sanki tam anlamadım. Ama mesela bazen insanlar bana mesaj yazıyor. Ben böyle bir günah yaptım ya da bir kötü bir durumdayım falan, Allah beni affeder mi? Ya ben Allah değilim, ben hoca değilim. Ama bunu diyebilirim. Ben bunu söyleyebilirim. Allah seni affeder. Neden? Çünkü Allah Kur'an'da söz veriyor. Evet. Beni tövbe edersen ben seni affederim. Yani o zaman kesinlikle yani ya olur yani olur, çünkü Allah öyle diyor. Allah öyle diyor ve biz her zaman ona inanmamız lazım. Ve ondan mesela ben şimdi düşünüyorum ya, ondan üzülüyorum çünkü ya bizim gençlerimiz düşünüyor ya Hristiyanlık ne kadar hoş ya, böyle çok affedici, ben her şey yapabilirim, beni affeder. Ama ya zaten ya o samimi niyetle, yani böyle bir eğer sorarsak yani Allah bizi affeder. Ya tabii ki öyle bir ya ama bahane yok, yani tabii ki bilerek böyle bir tamam o zaman ben günde yaparım, şunu yaparım Akşam ya yapayım öyle. sabah tabii. Aynen ya o çok bambaşka bir şey ama yani ya Allah bizi seviyor yani ve Allah bizi bekliyor ve elhamdülillah ya bu din gerçek, ne kadar güzel bir şey Ne elhamdülillah. kadar güzel. Ben bir de bir şeyi çok merak ediyorum. Kendim Kur'an mealini okurken çok etkileniyorum. Aynı etkiyi İncil'de, Tevrat'ta okurken hissetmiyorum ama Kur'an okurken birebir Allah'la konuştuğumu hissediyorum. Yani Allah o an sadece bana, yani tek kulu benmişim ve bana sesleniyormuş gibi hissediyorum. Bazen hatta ya işte bugün okumadım, hadi okuyayım. Yani sadece vicdanımı rahatlatmak için bile açtığımda bir anda tesirine kapılıyorum. Sonra da düşünüyorum, acaba bu ön yargıdan mı? Yani biz Müslüman olarak doğduğumuz için, yani Müslüman bir ailede doğduğumuz için diyeyim. Yani İncil'i, Tevrat'ı okuduğumuzda aynı etkiyi bulamayışımız bundan mı diye de düşünüyorum bazen. Siz okurken aynı şeyi hissettiniz mi? Yani hani dediniz ya, Kur'an İngilizce meal vermişti bana birisi diye. Onu ilk okurken ne hissettiniz? Benim ilk ya Kur'an okurken ne hissettim? Ya çok ilk bunu diyebilirim. İlk çok soru geldi. Yani çünkü bu çok fark var. Mesela İncil okurken genellikle her şey tarih ya chronological oluyor. Yani mesela baştan ya ilk ve son kadar ya böyle chronological oluyor. Ama Kur'an okurken öyle değil. Yani tabii ki mesela ya ilk ayet ikra yani Kur'an başta değil. Ya sonra böyle hikayeler falan da farklı yerde aynı hikayede mesela Musa ya kaç kez de bahsediyor. Evet, o zaman hem de İngilizcesi gerçek Kur'an değil, yani çünkü o tercümanlık, yani onu diyebiliriz. Yani o zaman bazen tercümanlıktan şeyler falan anlamadım. Mesela biz
özellikle we, yani böyle bu kelime falan, we, Allah kendi referans yaparken böyle biz, ya o zaman we diyor. Sonra ben mesela onu çok şaşırdım, ama tek Allah var, nasıl we diyorlar falan da, böyle bir sorular geldi bana. Hem de o zaman ya ilk okurken ben çok, mesela bizim şehrimizde bir cami vardı. O imam sürekli e-mail yazdım sürekli ve şimdi o e-mailler hala var. Bir gün ona bence yayınlamam lazım ilk soruları falan da. Çünkü bazen okuyorum ve çok ya çok komik geliyor bazen. Çünkü şeyler, çok anlamadığım şeyler falan vardı. Ama ondan sonra bu da çok ilginç geldi. Çünkü bayağı hikayeler, yani İncil'de okudum. Mesela Nuh aleyhisselam, Musa aleyhisselam falan ve İbrahim aleyhisselam, böyle tanıdığım hikayeler vardı. O da çok ilginç geldi. Ama dediğim gibi yani aklımda her zaman, ya bu hiç değişmedi. Yani bu Arapça, tabii ki Arapça hiç değişmedi. Ya bu Allah'ın kelimat, yani o kelam, yani onunsuz ya çok farklı bir his. Ve aynı zamanda ya özellikle kaç tane ayet var, benim o noktaya geldi, o ayete geldim. Sanki tam bana, yani benim için, ve bence ya çünkü Allah Kur'an Allah'sızdır. O zaman o his, yani böyle herkesin hayata göre, herkesin zamana göre falan da böyle his olabilir. Yani o bir mucize gerçekten, yani çünkü Allah zaten yazıyor Kur'an'da, bu Kur'an ya herkes için. O zaman ya süper bir his yani, ve ondan sonra artık tabii ki ya ilk zamanda çok sorular vardı, ama şimdi mesela ben okurken daha o his var, yani benim için bir ayet var, ya benim için böyle bir çözüm var, ya da inşallah elhamdülillah süper bir his. Ben yine yorumlarda arada bakıyorum, bazen konu olarak bütünlüğü sağlayamasak da şunu da sormak istiyorum. Hani Hafize Nur Taşdelen isminde bir izleyicimiz sormuş ki, Müslüman olduktan sonra sizden etkilenip de İslam'ı merak eden oldu mu arkadaşlarınız arasında diye bir soru gelmiş bize. Hani böyle bir şey oldu mu? Sizden etkilenen oldu mu ya da merak eden oldu mu? Arkadaşlarım İslam'ı merak ettiler. Evet, siz İslam'a girdikten sonra sizden etkilenip de hani Müslüman olmak isteyen ya da araştırma yoluna giren belki arkadaşlarınız bunu merak etmişler. Ya kesinlikle. Çevrenizden. Ya kesinlikle yakın arkadaşlarımız ya çok soru sordu. En yakın arkadaşlarım Müslüman olmadılar. Aynen olmadı. Ama elhamdülillah mesela başka böyle kaç kez, ya iki üç kez böyle camide bir kişi vardı, kız vardı, böyle ilk defa camiye gidiyor, sonra İslam merak ediyorlar, soru soruyorlar. Sonra biz arkadaş oluyoruz, sonra o Müslüman oluyor mesela. Ya. Ona kaç kez elhamdülillah o şekilde bir şey falan oldu. Elhamdülillah. İnşallah benim aileme onlar inşallah hidayet İnşallah. versin. İnşallah. Elhamdülillah inşallah. Ailenizden söz edilmişken, şimdi bizim toplumumuzu siz az çok gözlemlemişsinizdir. Maalesef bizde çocuklara çok fazla özgürlük alanı tanınmıyor kültür olarak. Yani hani üstünü değiştirirken bile 15-16 yaşına gelmiş bir insan bile annesine babasına soruyor hala. Yani çok basit kararları dahi alamayan bir gençlik, bir ergenlik dönemi çağı var. Ama siz çok büyük bir karar veriyorsunuz. Yani insan takımını bile değiştiremiyor bizim kültürümüzde, ama siz çok derin ve hayatınızı çok farklı bir yere götürecek bir karar veriyorsunuz. Ben burada şunu sormak istiyorum. Ailenizin size bu konuda verdiği değer neydi? Çünkü kendi kararlarını verme ve çok büyük bir karar verme herkeste olmayan ve bu ailede öğrenilen bir şey. Ailenizin size verdiği bu değer neydi? Ya da biz çocuk yetiştirirken çocuklarımızın kararlarına saygı duyma noktasına nelere dikkat edebiliriz? Ya bizim kültürümüz çok farklı. Mesela ya benim durum mesela anlatayım. Ben 12 yaşında çalışmaya başladım. Mesela böyle başka komşularımız, yakın arkadaşlarımız, çocukları baktım, babysitting diyoruz. Yani böyle Evet. veliler bir yere gidiyorlar, çocuklara biz bakıyoruz.
Sonra böyle yıllarca onu yaptım. Ondan sonra 16 yaşında ilk gerçekten iş aldım. Böyle bir tane alışveriş merkezinde kasiyerlik falan da yaptım. Ve bu çok normal bir şey. Herkesin, mesela herkes bekliyor. 16 yaşında herkes o yaşta bekliyor. Çünkü ilk yerde işe başlayacaklar ve para kazanacaklar, kendi paralar. Sonra 18 yaşında ben evden taşındım. Ve üniversiteye gittim. Ve genellikle bizim kültürümüzde ya tabii ki ya herkes değil ama fark etmez aynı şehirde oturuyorsun ya da oturmuyorsun. Kendin ev ya kiralıyorsun ya kendi apartman kiralıyorsun çünkü üniversiteye gidiyorsun ya da yurtta yaşamak istiyorsun falan da. Ya o zaman bizim kültürümüz ya böyle o özgüvenlik ya çok var. Yani böyle o mantıkla büyüyoruz. Her zaman iyi değil yani ama tabii ki faydalar var. Mesela dediğim gibi yani tam hayatım değil ama böyle gençken ben çalıştım. O zaman ben üniversiteye giderken ben hazır oldum. Ben kendim güvenebilirim, kendim çözebilirim, kendi sorunları falan sorabilirim. Ya da param var, şeylerim var ve öyle bir hissim vardı. Şimdi ya bazen buradayken özellikle hem de eğitim sisteminde ama evde öyle. Çünkü tabii ki biz çocuklarımızı korumak istiyoruz. Hem de bizim aile kültürümüz dikkat etmek istiyoruz. Ama aynı zamanda sanki biz çocuklarımız için karar veriyoruz, karar yapıyoruz. Ama aslında eğer azıcık özgüven verebiliriz. Tamam sen karar ver, sen seç, sen ne yapmak istiyorsun? Yani böyle yapabilirsek ben böyle düşünüyorum. O zaman çünkü sonra 18 yaşında mezun ettik yaştan sonra çünkü sonra belki onun bakış yani böyle özellikle Amerika, Kanada ya Doğu tarafta belki o kadar büyük ya hayal gibi olmayacak. Yani çünkü sanki ben serbest özgürlük falan da var artık. Yani ben ya evden kaçacağım, ailemden kaçacağım. Yani böyle belki bazen belki o merak var. Yani bazen biz biraz daha bu şekilde şeyler falan dikkat etmemiz lazım. Bence tabii ki ya ona uzman değilim. Benim çok hatalarım var. Ama çünkü zaten o merak var. O şeyler eğer biz tamam azıcık yer verebilirsek ya o merak için o tamam o hayat nasıl tamam ben sana güveniyorum bak bunu doğru yol bu. Ya doğru mesela sünnet bu, Kur'an bunu anlatıyor. Ben sana anlattım, sen biliyorsun ama karar senin. Yani en son ya biz çocuklarımız ben tamam mesela benim çocuklarım bir film izlemek istiyorsa mesela ben biliyorum mesela ya belki ben seçmeyecektim o film. Ya çok berbat bir film değil ya onu demiyorum ama mesela ben diyorum ya sence ya sen ne düşünüyorsun? Ya bu güzel bir şey var mı? Sence sorun var mı? Ya da mesela bir kitap Harry Potter mesela yani bazen veliler diyorlar asla çünkü sır var içinde nasıl olabilir çocuklarımız yanlış alacak. Dedim ya çocuklar sen İslam nedir anlıyorsun. Ne doğru ne yanlış falan da sen de anlıyorsun. O zaman okurken bir soru varsa gel biz konuşalım. Yani o zaman ne düşünüyorsun bunu okurken ne oldu o doğru mu sence falan konuşuyoruz. Çünkü eğer biz böyle büyütersek yani tamam senin fikirleri var ben saygı duyuyorum ama ben buradayım yani konuşalım. O zaman daha büyük şeyler için mesela 18 yaşında böyle başka bir yere gitmek istiyor, taşınmak istiyor, din sorular falan varsa o zaman hala bize gelir. Ama eğer biz her zaman hayır bunu yapmayacaksın olmaz ben karar vereyim senin fikrin yok sen doğru Sen değilsin bilmezsin, ben ben doğru bilirim. bilmiyorsun küçüksün falan da. O zaman bize anlatmayacaklar sormayacaklar gelmeyecekler. Çünkü kendin hayatta yaşamak istiyorlar. Ve ya çok normal bir his bence. Ben de o kadar özgür bir hayatım vardı ama aynı zamanda din 20 yaşında ben de sorularım falan vardı. O zaman ya biz biraz çocuklarımız destek etmemiz lazım. Böyle bir hidayet yani narration var. İlk 7 yıl çocuklarımızla oynamamız lazım. Ondan 7 yaşında 14 yaşa kadar biz onları öğretmemiz lazım. 14 yaştan 21 biz onlar destek etmemiz lazım. Biz Danışmanlık. ya evet
O zaman özellikle o genç yaşlar için ya bizden öğrenmiyorlar. Yani o zaman biz buradayız ya konuşabiliriz, destek edelim. Ama bizim fikrimiz onların fikri de her zaman aynı olmayacak. Yani. Evet. Yani elimizde bir kuş var ve biz onu sıktıkça bize bağlı kalacağını zannediyoruz. Bizim avucumuzda kalacağını zannediyoruz. Ama bu kadar çok sıkıya gelen kuş en ufak bir boşluk bulduğunda uçup gidecektir. Halbuki ona şefkatle yaklaşsak, onun özgürlük alanına saygı duysak o bir şekilde döner dolaşır yine bizim omuzumuza konar. Hı hı. Belki de biz çocuklarımızı bu özgürlük alanına tanımadığımız için genel itibariyle bu tip sorunlar gençler arasında çok fazla yaşanıyor. Hı hı. Yani şeyde hocam tam da bu konuya geçmişken bizim de sormak istediğimiz bir soru vardı bu konuyla alakalı. Zeyni Hanım hani diyor ki hani fikirleri söyleyelim, sunalım ama tercih hakları onun olsun. Hani ben böyle anladım. En çok yine bize gelen sorulardan biri de sizin kızınız, yani 5 tane çocuğunuz var ve kızınızın kapanma hikayesi. Hani biz Müslüman olduğumuz için, özellikle Müslüman bir ailede doğduğumuz için daha böyle iman boyutumuz şey oluyor. Zaten Müslüman bir ailede doğmuşsun. Yani kapanacaksın. Biraz iman boyutu ilk zamanlarda o akıl süzgecinden geçene kadar taklidi iman boyutunda oluyor. Ama mesela sizin kızınızın da kapanma hikayesini sizden tekrar duymak isteriz. Bunu aslında daha farklı mecralarda anlattınız. Hatta orada bir kitap da vardı. İzleyenlerimize de belki şey olur, öneri olur. Sizden bunu tekrar dinlemek de isteriz açıkçası. Ya bizim kızımız mesela o hiç beklemedim. Yani böyle o yaşta şey kapanacaktı. Tabii ki bazen küçükken böyle dışarıya çıkarken bir tane ya başörtü taktı. Çünkü ben de takıyorum falan da. Ama mesela bir yerde bir saat, bir gün falan da öyle oldu. Sonra biz bir tane beraber bir kitap okuduk. Ben Malala. Aslında çok din alakalı kitap değil, öyle biyografi tarz kitap ama Malala Pakistanlı bir genç kız, Taliban'la zor bir hayat geçti falan, okula izin vermediler falan, sonra onu verdiler silahıyla. Sonra o kitap kızımla okurken sanki o ya Malala'nın hikayesinden güç buldu. Yani bir role model, yani böyle onun için bir özel kişi. O kitap, evet. Aha. Ben onu aradım buldum da. Evet, yani dediğim gibi yani çok din anlatmıyor. Tesettür olarak ya öyle bir şey yok. Sadece böyle bir kez bak ben Müslümanım, zor bir dönemi geçtim. Hem de ben istediğim bir şey falan ya hala yapabilirim. Hem de başka kişiler için de ilham olabilir. Sonra Nobel Peace Prize'de kazandı. Ya o kitap okuduktan sonra benim kızım böyle karar verdi. Yani ben de başörtü takacağım. Onu sorarsan ona diyorlar kitap alakalı değil ama bence ya böyle ben ya bakarken kesinlikle bence ondan. Çünkü sanki o e, ya böyle ya Milan hikayesi de güç buldu. Dönüm noktası oldu belki de. Ya elhamdülillah ve anlamın diyorum yani böyle kesinlikle bizim hayatımızda örnek insanlar, Müslüman örnek insan başörtülü ya mesela olimpiyatlar, Dihancı Muhammed mesela ya da artık modeller ve doktorlar ya da scientist falan da kesinlikle özellikle kızlarımız için böyle örnek insanlar biz hayatımızda koymamız lazım. Kitap olarak da olabilir, biyografi, romanda ya da dışarıdan başka bir arkadaşları, ama o kesinlikle çok önemli. Çünkü eğer gerçekten böyle diyorsa, bak ben bu hayalim var ama hala o yapabilirim. Ya fark etmez böyle ben Müslüman böyle inancım var. Ben hala ne istiyorum falan yapabilirim. O zaman tabii ki inşallah en az o korku olmayacak. Yani ve elhamdülillah bence benim kızım için onu oldu. Yani böyle bir güç oldu o kitaptan. Elhamdülillah. İyi ki de olmuş o zaman. Yani genel olarak hep böyle merak edilen sorunlar, hep sizin İslamiyet'i tercih etmeniz, ondan sonra hep genel olarak aynı sorular soruluyor ama yani yine de sizi tanımayanlar var. Ben yorumlardan bunu anladım. Bir de sizin sayfanız varmış galiba, İlmin Anahtarı isminde. Bundan bahsetmenizi çok istemişler. Biz de sizden bahsetmenizi istiyoruz. İlmin Anahtarı amacı ne? Neler yapıyorsunuz bu sayfada? Kısaca sizden
öğrenmek isteriz açıkçası. Emin Avatar bizim çocuklarımız sayfası aslında. Bizim çocuklarımız sosyal medya için bir şey yapmak istediler. Böyle kanal açmak istediler, şeyler yapmak istediler. Biz onlar izin vermek istedik ama biz dedik tamam böyle açık public ya açık profil bir şey falan yaparsınız o zaman faydalı bir şey olsun. Mesela böyle video game'lere şeyler falan da böyle saatlerce onu oynamak için ya ona çok ya biz başka bir şey düşünelim yani onu. Hem de aynı zamanda çocuklarımız kendi özgüven böyle o konu geçtik zaten anlattım ama mesela çocuklarımız için daha ben buna şey yapabilirim, şeyler falan anlatabilirim, kendi şeyler falan da kendi özgüven daha güçlendirmek için biz Emin Anahtar'ı beraber aile olarak seçtik. İsim onlar, kızım seçti, o buldu. Ondan sonra o ne yapıyorlar? O kitap okuyorlar. Herkes kendi kitap seçebilir. Sonra o kitap okuduktan sonra tanıtıyorlar. Yani bu kitap beğendim, beğenmedim. Ve buna tavsiye ediyorum, tavsiye etmiyorum falan da bu şekilde videolar paylaşıyorlar. Ya küçük bir şey ama en az ya kendinin yapıyorlar, kendi şeyler ve kendi fikirler paylaşıyorlar. Ve inşallah ya böyle bir faydalı bir şey oluyor İnşallah. başka aileler için. Kesinlikle faydası olduğunu düşünüyorum. Mesela biz programa başlamadan önce Özel'den geldi bu soru. Kesinlikle bahsetmenizi istediler. Yani kesinlikle çok güzel. Bir de şöyle bir şey, Şeyda Hocam da çok iyi bilir. Siz de bir öğretmensiniz ve 5 çocuk annesisiniz. Şu an kesinlikle korona süreciyle beraber de dijital bir çağa geçtik ve çocuklar için de bir alan açmamız gerekiyor ve bunu haram yollarla değil. Hani çünkü internet derya deniz. Her türlü bilgiye erişebiliyoruz. Onlara uygun bir alan açmamız gerekiyor. Kesinlikle sizin de söylediğiniz gibi asla YouTube'a girmemelisin, asla Instagram'da belli bir yaşa gelene kadar bir sayfan olmamalı gibi kısıtlamalar yerine böyle bir onlar için alan açılırsa onlar da kendine bir yer edinebilir, kendileri için güzel şeyler yapabilir. Evet ve böyle hamleler ve çünkü biz sosyal medya çocuklarımız zaten mesela çünkü biz çok dikkat ediyoruz aile olarak yani bizim evimizde televizyon yok ya bu korona dönemden önce biz ya çok az izin verdi böyle bilgisayar çocuklarımız telefon yok tablet yok şeyler falan yok ama korona geldi sonra herkes bilgisayar kullanıyor o zaman bizim çocuklarımız merak çok yükseltti ve biz de tamam o zaman ya böyle kesinlikle dediğiniz gibi ya hepsini her zaman da yasaklamayacağız ve bunu yaparken biz çocuklarımız bir fırsat oldu yani anlatabiliriz mesela zararlar yani tehlikeli neler falan olabilir internette. Ondan mesela çocuklar videolar yapıyorlar, kendi seçiyorlar ama biz kontrol ediyoruz. Mesela onlar kişilerle falan da yorumlar falan da vermiyorlar, okumuyorlar. Dikkat ediyoruz o şekilde bir şey. Ve kesinlikle ya çocuklarımız mesela yapmak istemiyorsa biz zorlanmıyoruz. Ya ondan bazen çok var, bazen çok gelmiyor ama inşallah dediğim gibi yani böyle çocuklarımız bir fırsat olsun ya yapmak istiyorsa yapabilirler. İnşallah. Gerçekten kitapla haşır neşir bir ailesiniz. Ben takip ediyorum. Çocukların elinde sürekli kitaplar görünce gerçekten çok insan özeniyor. Yani hep veliler ya ne yapayım elimden alamıyorum ki diye söylüyor ama bunun günümüzde hala uygulanabilirliği var. Kitap hala en kıymetli bilim aracı aslında. Ya, Hala tabletlerden daha kıymetli ama kıymeti çok az biliniyor maalesef. biz ve ama ya elhamdülillah ya çocuklarımız ya genellikle özellikle küçükler ya kitaplar seviyor. Bizim Asya mesela Asya her zaman kitap okur ama 2 tane çocuğumuz gerçekten çok kitap okumayı sevmiyor. Ondan da Emin Anahtar seçtik. Çünkü biz düşündük böyle bir fırsat verirsek mesela tamam o zaman bu şekilde bir şey yapabilirsin. O zaman belki daha kitap okumaya başlayacaklar, sevecekler. Çünkü ve elhamdülillah bazen evet öyle oldu, bir motivasyon oldu. Aynen. Özellikle bir tane için öyle oldu elhamdülillah. Yani onu diyebilirim. Peki sizin 15 Haziran'da bir kitabınız çıktı. Ondan da biraz bahseder misiniz? Bize kitabınızı gösterir misiniz? Kur'an'daki Hayvanlar kitabımız. Evet. İlk kitap. Kur'an'daki Hayırlı olsun gerçekten. Hayırlı Instagram'da olsun. Tanıtımını gördük. O kadar renkli, güzel, müziğiyle güzel bir tanıtım olmuş ki eminim kitapta o kadar güzeldir. Hatta biz bir
videonun altına bağlantı linklerini de ekleyeceğiz. İnşallah oradan da ulaşabilirsiniz. Sizden de bahsedebilirsiniz isterseniz. Kitap ne konuda, içeriği nasıl? Ya çok teşekkür ederim. Ya elhamdülillah Kur'an yeni çıktı. Bu bir tane Arabo kitap ya etkinlik kitap. Aynı zamanda içinde Kur'an geçti hayvanlar. 20 tane daha fazla hayvanlar var ama hepsini yeri yoktu kitapta. Ama biz seçtik ve en az ya küçük çocuklar bunu öğrenebiliyorlar, şaşırıyorlar. Ne demek ya bu hayvan Kur'an'da var yani gerçek ve böyle bir merak Kur'an içinde ne var ve çocuklara nasıl bağlayabiliriz? Çünkü ya genellikle Kur'an'dan çocuklarla özellikle biz Arapçadan başlıyoruz. Çocuklarımız Arapça anlamıyorlar. Tabii ki ezberliyorlar ama anlamıyorlar. O zaman bu kitapta özellikle ya bu var mı? Ya nasıl var mı anne? Böyle bir hikaye anlatır mısın? O zaman böyle her sayfada bir tane hayvan seçtik. Arapça kelime yazdık. Ondan sonra nerede Kur'an'da bulabiliriz? Onu ayet olarak yazdık. Sonra mesela böyle örümcek mesela. Ondan sonra biraz bilgi veriyoruz. Mesela bu bilgide eğer ya Kur'an ya da hadis bağlayabilirsek böyle bir fırsat varsa o zaman onu yazdık. Ama bazen genel bilgi paylaştık. Mesela hudhud kuş yani onun yumurta böyle mavi mavi yumurtası var. Yani o şekilde bir şey. Farklı şeyler. Ondan sonra çocuklar böyle sayfanın resimdekiler bulmaya çalışıyorlar. Güzel bir zamanda sonra düşünürken mesela Kur'an bu hayvan var aynı zamanda hayvanın özelliğini Allah yarattı. Onu Allah o böyle güzelliği falan verdi. İnşallah ona bağlayacak çocuklarınız kafasında. Böyle niyette inşallah bu kitap yazdım. Çocuk kitabı diyorsunuz ama şu an Seher'in de benim Aynen, de sanki Şeyda öyle bir hocam, ben de merakımız onu oluştu. söyleyecektim. Sayfadan Ve bizim bir de bir bölüm açınca bakısımız geldi. Aslında bugün çünkü yeni elime geldi ve bugün ilk defa kayınvalideme getirdim ya kitabı ve orada eşimin annesi var bugün. O zaman beraber benim çocuklarım, ben, kayınvalidem ve anneannesi falan hep beraber okuduk. Ve sanki en beğendi anneannesi yani böyle ama böyle bir şey çok güzel oldu yani çok hoşuma gitti çünkü böyle 4 yaş üzeri yazıyoruz ama gerçekten güzel bir kitap. Aile olarak çok hoş bir şey hem de beraber şeyler bulabiliriz yani resimler. İnşallah hem de aile beraber bir şeyler böyle yapabilir bir şey. Ve 2 kitap daha inşallah haftaya çıkacak. onları da merakla bekliyoruz, tanıtımlarını özellikle. O kadar ilgi çekiciydi ki ben bugün gördüm. Hani Instagram sayfamızda da paylaştık. Gerçekten harika bir tanıtım var. İnsanın yani merak ediyor. Şu an siz içinden bir sayfa açınca dedim ki hani Şöyle ben de uzanıp. bakayım yani. O kadar ışıl ışıl güzel renkler falan. Herhalde tasarımlar size ait. Sizin bu konuda çok yeteneğinizin olduğunu düşünüyorum paylaşımlarınızdan. Keşke ben o resimler bütün kitapta farklı bir resim var. Özellikle bu kitap Kur'an'daki hayvanlar ben bunu diyeyim ben ilk tanıştığım arkadaşım İstanbul'a gelirken ya da onun birine yani çok eski arkadaşım ilk İstanbul'a geldiğim zamanı ve yıllarca böyle bir hayalimiz vardı ve dedim tamam ben bir kitap yazayım. İnşallah sen Gülizger'den Güliz sen çiz falan. Elhamdülillah 10 yıl sonra beraber o yaptık elhamdülillah. Hamdolsun. Diğerleri de gerçekleştirmişsiniz. çok teşekkür ederim. Diğerleri de çok güzel resimler gerçekten. Elhamdülillah. İnşallah herkes beğenir. Merakla bekliyoruz. Bu Olsun arada inşallah. şunu da yani program da bayağı geçmiş. Bir saati de geçmişiz. Yani gerçekten sormak istediğimiz çok soru var yani. Ama yine de şunu da sormak istiyoruz. YouTube'da bir kanalınız olacak artık. İçerikler üreteceksiniz. Biz şunu da sormak istiyoruz. Hani Instagram'da sürekli demeyeyim de daha çok belki de 5 çocuğunuzun olması ve yaşlarının biraz küçük olmasından dolayı çocuklara özgü şeyler paylaşıyorsunuz. Onlarla ilgili etkinlikler paylaşıyorsunuz. Ama gençlerle ilgili yapmak istediğiniz planlarınız, projeleriniz var mı? YouTube'da buna yer verecek misiniz? Bu sorularımıza da cevap verirseniz çok mutlu oluruz. İnşallah.
İnşallah ben hiç uyumaya gerek yok inşallah öyle, çünkü o kadar hayallerim var, şeyler yapmak istiyorum. Ama evet, inşallah böyle YouTube kanalım hedefim var. Böyle düşünüyorum inşallah. Ya ilk her gün tabii kesinlikle inşallah her hafta inşallah öyle bir hedefim var bakalım, ama videoları bu şekilde olacak, daha belki bazen çocuklarımız için etkinlik falan da şeyler olacak, ama daha soru cevap. Özellikle eşimle bir tane program böyle plan ediyoruz. İnşallah daha belki kültür olarak, yani başka bir kültürle yaşamak, evlenmek, gitmek, böyle dil öğrenmek, o şekilde bir şey falan olabilir, ya da evlendikten sonra ya da nasıl bir eş bulabilirsiniz falan da, ya bizim hayatımız, tecrübemiz falan da o şekilde bir şey falan da anlatmak istiyoruz. Hem de ya din sorular, özellikle gençler için bazen çok merak ettiği sorular falan, çünkü kesinlikle ya sürekli aynı sorular falan bazen geliyor bana. O zaman ona daha derin konuşacağım kısa videolar olarak. İnşallah böyle hedefim var. Sabırsızlıkla İnşallah. bekliyoruz. Allah razı olsun. İnşallah. Hayırlı İnşallah. uğurlu olsun şimdiden inşallah. İnşallah. Ya bir de siz anlatırken aklıma geliyor. Sormayacağım dedim ama soracağım. Zamanı gerçekten nasıl yetiriyorsunuz? Yani 5 çocuk, evin sorumlulukları, bir yandan üretken bir insansınız. Nasıl günü yetiriyorsunuz? Bir planınız var mı yoksa? Ya hepsini aynı anda, yani çünkü yani paylaşlarım, evet, bazı mesela her gün bir şey falan paylaşıyorum, ama mesela bazen böyle hazır olmak için tabii ki ya ne kadar çalışabilirsem mesela ya iki şeyler falan aynı boş zamanda yaparım. Boş zaman diyorum, mesela böyle çalıştığım zamanda sonra hepsini plan ediyorum. Elhamdülillah ben organize etmeyi çok seviyorum. Böyle biz type A diyoruz ya, böyle bir o karakter mesela plan etmeyi çok seven falan da, ben böyleyim. O zaman evet, yani elhamdülillah ya o plan ediyorum, genellikle şeyler falan yapmaya çalışıyorum. Kesinlikle ya, ve karar veriyorum, ya benim için en önemlisi nedir? Yani ne zaman yardım ihtiyacım varsa o zaman soruyorum. Eğer böyle mesela, eğer çocuklarla bir şey çok önemli olursa o zaman başka bir şey yapamam. Yani mesela ben karar vermem lazım. Çünkü bazen e, ya iş var, ev var, yemek var, eşimiz var, o zaman tabii ki hepsini yapmaya mümkün değil. O zaman mesela ben de öyleyim. Mesela, bazen ben bir kitap okumak istiyorum, ama çocuklarımla etkinlik yapmak istiyorum. O zaman ben kitap okumuyorum. Yani ve çocuklarla şeyler yapıyorum. Ya da bulaşık yıkamıyorum. Bir şeyler yapacağım ve ya da ben her zaman bu örnek veriyorum. Çünkü bizim Kanada kültürümüz cam silmek o kadar önemli değil. Bunu da biliyorum. Türkiye'ye geldiğim zaman her gün, her hafta falan da beyanlar 7. kat bile cam siliyorlar. Bu ne ya? Zaten tül var, hiç kimse görmüyor falan. Ve mesela cam silmiyorum. Ben başka bir şeyler yapıyorum Oradan zamanında. zamanı bayağı tasarruf ediyorsunuzdur cam silmiyorsanız. Evet. Kesinlikle. Hem de yani ben erken saat kalkmaya çalışıyorum. Erken saat çok seviyorum. Ya. Böyle sessiz saatte, böyle 1-2 saat çocuklarımız uyanmadan önce o saatte. Ama bunu diyebilirim, yani tabii ki ya ben iyi şeyler paylaşıyorum. Ama ya bazen hayatımda çok karışık, çok stresli, çok şeyler falan da, sadece siz iyi şeyler falan görüyorsunuz, ama ne kadar plan edebilirsek o da fayda var kesinlikle, ama what do we have to say, priorities, yani ne kadar ya biz karar vermemiz lazım. Benim için en önemlisi nedir? Temizlik ve Öncelikleri belirlemek çok önemli. evet, ve ya herkesin ona farklı olabiliyor. Belki temizlik en önemlisi bir aile için, ya da belki başka bir iş daha önemlisi için. Herkes için farklı olabilir, ama kesinlikle biz karar vermemiz lazım ve ona göre inşallah zaman ayırmamız lazım. Ya. Çok güzel bir sohbet oldu. Gerçekten çok Evet. teşekkür ederiz. Yani Asla aslında bitirmek bıraksanız ben istemediğimiz bir bir 3 program. saat daha konuşurum sizinle. Sohbetiniz Allah çok olsun. güzel. Çok faydalı şeyler anlattınız. Eminim izleyenler de çok faydalanmışlardır sizin anlattıklarınızdan. Ve anlattığınız çalışmaları da sabırsızlıkla bekliyoruz. İnşallah. İnşallah bir an önce kavuşuruz onlara da.
Çok teşekkür ederim Evet. inşallah ve o dualara gerçekten için çok teşekkür ederim. Hı hı. Programın başından aslında şöyle başladık. Hani İslamiyet'ten, Müslümanlığı seçtikten önceki hayatınız ve Müslümanlık ve sonraki etkinlikleriniz falan bu tarzda başladık ama program öncesinde de sizde fark ettiğimiz, şimdi fark ettiğim gerçekten samimiyetiniz bize geçiyor. Evet Müslümanlığı seçmişsiniz ama bunu hani sadece bir kimlik değil, bunu hayatınıza almışsınız, yansıtmışsınız. Ben en azından bunu görebiliyorum. Çünkü o samimiyet kesinlikle geçiyor. Hani Peygamber Efendimizin ya kesinlikle yaşıyorsunuz. Bunu bize geçiyor. Sizi tanımış olmaktan çok çok mutlu oldum. Hani öncesinde araştırırken çok merak etmiştim. Hani en ince detaylara kadar bakmaya çalıştık ama programdaki samimiyetinizle bizi daha da çok etkilediniz. Sizin son olarak sözlerinizi almak istiyoruz açıkçası. Bize söylemek istediğiniz, belki gençlere tavsiye etmek istediğiniz sözleriniz olabilir. Son sözlerinizi de alalım. Çok teşekkür ederim. Ben bunu söylemek istiyorum. Allah beni sizin gördüğünüz gibi kesin ve çok hatalarım var ve o hatalarım Allah Hepimizin var. saklasın. Ve inşallah o dediğiniz gibi inşallah Allah inşallah benim sadaka cariye olarak Allah inşallah sayar. Yani çünkü gerçekten mükemmel insan değilim ama Allah razı olsun o bakış için inşallah ve ya gençlere bunu söylemek istiyorum. Ya kesinlikle yani bütün insanlarımız sorularımız var. Yani ve bazı şeyler merak ediyoruz. Bazen belki şeyler gördük ya da yaşadık ya da ya bir kitaptan, filmden şeyler merak ediyoruz ve bence o şeyler çok normal. Ya soru sorabiliriz ya ve ama her zaman bütün soru için cevap var. Ve o cevap ya İslam'dır, onu diyebilirim. Ve eğer o tanıdığın kişiden bulamıyorsun, o zaman başka bir kişiyi bulmaya gerekiyorsun. Ve ben mesela o kişi olabilirim. Belki ben cevap bilmiyorum ama en az bir soru varsa beni sorabilirsin. Cevabım yoksa o zaman başka bir kişiye falan sorayım inşallah. Çünkü bunu söylemek istiyorum. Yani ya o hisler, o sorular için onlar meraklar ama dediğim gibi ya İslam doğrudur. Ben ona inşallah sizi göstermek için yardım etmek istiyorum ve o niyetle inşallah bu iş yapıyorum. O Allah zaman ben niyetinizi buradayım salih inşallah. eylesin inşallah. Rabbim niyetlerinizi kabul etsin. Gerçekten Amin. çok güzel niyetler. Şeyda Hocam, programın da sonuna geliyoruz. Konuğumuza da Maalesef. geldiği için, katıldığı için çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten bitirmek teşekkür istemediğim ederim. bir programdı. Daha önce biz başka programlar da yaptık. Hani ben zamanın nasıl geçtiğini asla anlamadım. Şu an bilgisayarımdan saate bakıyorum, diyorum aşmışız bile zamanı. O zaman Şeyda Hocam, başka bir programda görüşmek üzere. Jenny Hanım'ı belki yine konuk alırız. Bilmiyorum. Bu yönde istekler de var yorumlarda. Yorumları da takip ediyorum bu arada. Bu konuda istekler de var belki. Yine konuk İnşallah. alabiliriz inşallah Çok onu. çok güzel olur. Konuşamadığımız şeyleri belki Evet. oradan devam ederiz. İnşallah, Kısım 2 inşallah. şeklinde. Bir Teşekkür ediyoruz. two. Evet. Tamam. İnşallah Allah tekrar buluşmayı nasip etsin. Tekrardan Amin. çok teşekkür ederiz samimiyetiniz, alçak gönlünüz ve güzel sohbetiniz için. Bizi izleyen seyircilerimiz de vakitlerini bize ayırdıkları için çok teşekkür ederiz. İnşallah onlar da bizim kadar keyif almışlardır. Herkese hayırlı akşamlar. Allah'a emanet ol. İyi Selamünaleyküm. akşamlar. Aleyküm Siz de. selam.